Celta Vigo Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'i. Arda Güler ilk 11'de olacak mı? Arbeloa'nın maç öncesi açıklamaları. Real Madrid'de transfer söylentileri. Arbeloa'nın yerine düşünülen yeni teknik direktör kim? İspanya ve Türkiye arasındaki dostluk haberleri. Ozan Kabak Bundesliga'da Şubat ayının oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Son dakika, Arbeloa'nın yarın Celta Vigo maçında Gonzalo'yu yedek kulübesine oturtup yerine Brahim'i ilk 11'de başlatması muhtemel. Ona göre Celta'nın daha hücum odaklı bir futbol oynayacağını düşündüğü için Brahim'in kontra ataklarda daha faydalı olacağına inanıyor. Kontra atak oynamasalar bile bence Gonzalo tamamen kredilerini doldurmuş durumda ve Brahim gibi bir yetenek yedek kulübesinde kalmaması gerekiyor. Şu anki kadroda ilk 11'de olmasını bekliyorum ben de. AS gazetesi de bu şekilde haberini yapmış. Tam olarak Thiago Pitarch'ın Celta Vigo karşısında yeniden ilk 11'de başlaması bekleniyor. AS gazetesinin haberi kesinlikle ilk 11 oynayacaktır. Çünkü 11 tane eksikle gidiyorlar Celta Vigo deplasmanına. Son dakika Real Madrid ile adı anılan Martin Zubimendi ve ailesi yaz aylarında Arsenal'daki pozisyonlarını yeniden değerlendirecekler. İspanya'ya geri dönmek ihtimal dışı değil. Evet, ben de bugün üstüme İspanya milli takım formasını giydim. Çünkü güzel haberler vardı bugün Twitter'da, X'te. O yüzden onlara jest olsun diye İspanya formasını üstümüze giydik. Selam olsun tüm İspanyollara. Real Madrid doktorları Kylian Mbappe'ye dizindeki problemle oynamasının kariyeri için çok riskli olduğunu söylemedi. Mbappe bu nedenle ağrılarına rağmen Aralık ayından beri sakat diziyle oynamaya devam etti. Yani sakatsanız tedavi olacaksınız abi. Bu kadar üstüne zorlamaya gerek yoktu. Neden bu kadar beklediniz? Ve neden şu an sakatlık problemini ortaya attınız? Acaba Real Madrid'in kötü gidişatından dolayı imajınız çizilmesin diye sakatlığı öne sürüp hani ben o dönem kadroda yoktum mu demek için. Ben Bellingham için de aynısını düşünüyorum. Bu oyuncular acaba sakatlığı öne sürerek kötü giden Real Madrid'in içerisinde olmak istemiyorlar mı? Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Ve dostlar, sizden bir ricam var. Videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı lütfen kullanmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. 10.000 aboneye özel sizlere hediyeler vereceğiz. Şimdiden teşekkürler. Mbappe Mart ayının son haftasında gerçekleşecek bir sonraki uluslararası maçlar sırasında Fransa milli takımında forma giyemeyecek. Dizinin iyileşmesi için ona zaman tanıyacakmış. L'Equipe'in haberi. Real Madrid, Bellingham ve Mbappe'nin ikisi de oynamazsa Manchester City'yi yenmenin neredeyse imkansız olduğuna inanıyor. İkisi oynasa da yenemezler bence. Kulüp sezonun 2 hafta içinde sona erme ihtimalinden dolayı çok endişeli. Yani bu 2 haftayı da maç kazanamayıp puan kaybederek geçirirseler lige havlu atacaklarından korkuyorlarmış. Korkabilirsiniz çünkü herkes hala bireysel oynuyor. Huijsen, Arda Güler ve Thiago bugün idmandan bir kare. Hala mutlu gözüken tipler var, bilmiyorum, garip. İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosu. Yani sakat oyuncuların hepsini koymuşlar da Dean Huijsen sakat değil. Carreras ve Mastantuono da sakat değil. Diğerlerinin alayı sakat. Revir Madrid. Sezonu bitirin. Abi bu nedir ya? Bunu başka bir şeye de yormuşlar. Real Madrid'in zeminine yormuşlar. O habere de geleceğiz birazdan. AS gazetesinin muhtemel ilk 11'i ve dizilim kesinlikle 4-4-2 olacaktır. Dizilim kesinlikle böyle. Ben söylüyorum. Vinicius ve Brahim oynayacak. Forvet'te Valverde, Arda Güler, Tchouaméni ve Thiago. Kamavinga'nın dişi ağrıyormuş. Kıyamam. Trent, Asensio, Rüdiger, Mendy ve Courtois. İlk 11 ile sahada olacaktır Real Madrid. Aynı bu şekilde de görebilirsiniz. Tabii ki de bu dizilim değil dostlar. Şu dizilim olacak. 4-4-2. Bu asla olmadı. Bu olsa zaten Arda Güler dünya starıydı. Real Madrid bu yaz Nico Schlotterbeck'i potansiyel bir seçenek olarak değerlendiriyor. Ancak anlaşmada henüz bir ilerleme kaydedilmedi, resmi bir teklif yapılmadı veya ciddi müzakereler başlamadı. Fabrizio Romano'nun haberi. Yani herhangi bir girişim yok oyuncu için. Huijsen biriken sarı kartlar nedeniyle Celta'ya karşı oynanacak La Liga maçını kaçıracak. Real Madrid cezanın tüm sezon boyunca geçerli olması için itirazda bulundu. Aynı şekilde Carreras da bundan dolayı oynamayacak. Mastantuono zaten kırmızı yedi. Evet, böyle bir teknik adam ismi var. Mikel Arteta'nın hem Premier Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazanması halinde Arsenal'ın teknik direktörlüğünden istifa edebileceği bildiriliyor. Arteta'nın Arsenal'daki projesinin nihai hedeflerinin her iki kupayı da kazanmak olduğu ve bunu başarmasının başka bir yerde yeni bir meydan okuma aramak için mükemmel bir an olacağı söyleniliyor. Bu arada Real Madrid'in de durumu yakından takip ettiği bildiriliyor. Arteta kesinlikle buraya olabilir abi. Yani genç, dinamik bir teknik hoca.
Arsenal'ı eski günlerine getirdi. Real Madrid'i de eski günlerine getirecek bir hocaya ihtiyacı var. Barcelona'da Lamine Yamal ve Ansu Fati. Real Madrid'de ise Lamine Fati var. Bu Yani kendi Lamine Yamal'ını çıkartmaya çalışmış Real Madrid ama stoper. 19 yaşındaki stoper bugün Real Madrid'in antrenmanına katıldı ve yarın ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu bildiriliyor. Çünkü tek stoper ellerinde kalan Rüdiger. Alaba, Huijsen, Militao sakat ve oyuncu ilk defa forma giyecek, hep Castilla'da oynadı. Allegri, Real Madrid'in teknik direktörlüğünü ancak kulüp Luka Modric'i geri getirirse gelecek sezon üstlenecek. Ya böyle bir saçma sapan haber olamaz. Tuttosport'un haberi. Yani kovdukları adamı geri mi alacak Real Madrid? Senin için mi alacaklar? Evet, o zeminden bahsetmiştik. Çapraz bağ sakatlıklarına sebep olabilecek bir söylenti. Taraftarlar yeni Santiago Bernabéu stadyumundaki geri çekilebilir daha ince sahanın Real Madrid'deki alışılmadık derecede yüksek sayıda ön çapraz bağ sakatlanmasına katkıda bulunabileceğini düşünüyor. Yani Real Madrid'in şu sistemine bakar mısınız? Bu çimde bir sıkıntı yaşayınca alttan bir katman çıkıyor, çim oluyor. Dünyanın en iyi sistemleri var ama oyuncuların hepsinin çapraz bağı kopuyor. Marco Asensio Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu. Türkiye'de kendimi yabancı hissetmiyorum. Kültürümüz, insanımız, enerjimiz çok benzer. Türkiye'yi çok seviyorum. Bizler de İspanya'yı çok seviyoruz. O da çok yetenekli bir futbolcu. Bunlar Türkiye'de İran füzesini tespit edip düşüren kahraman komutanlar. Asensio ve Arda Güler'dir. Evet, böyle güzel de bir şey yapmışlar. Artık İspanya ve Türkiye dostluğunu da pekiştirmek lazım. Dostluk maçları yapılması lazım. Çünkü İspanyollar da biz Türklere çok fazlasıyla benziyorlar. Her iki ülkenin de bunu değerlendirmesi gerekiyor. Onlardan bize şu ana kadar bir zarar gelmedi. Bizlerden de onlara karşı bir zarar gelmedi. İyi bir dostluk oluşabilir burada. Sergio Ramos Instagram'da Real Madrid'e son bir kez daha dönmesi için yapılan bir paylaşımı beğendi. Yemin ediyorum dönse taş gibi oynar bu adam. Hepsinden iyi oynar. Rüdiger'le belki kapışırlar ama eski Sergio Ramos hepsini donunda sallardı bunların. Raul Asensio tüm sakatlıklar nedeniyle takıma yardımcı olmak için şahsen Celta Vigo'ya gitmek istediğini belirtti. Merkezim demiş. İşte böyle adanmışlıklar lazım bu takıma ama bu da çok fazlaca kazma ya. Yani çok savaşıyor ama çok kazma. Evet, gelelim gururlandığımız bir haber dostlar. Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen A milli futbolcumuz Ozan Kabak. Bundesliga'da Şubat ayının oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Bundesliga'da oy vermek için linki de yorumlar kısmına sabitleyeceğim dostlar. Oradan bakabilirsiniz. Gurur işte, milli takım için mükemmel bir haber. Merih Demiral ve Ozan Kabak stoper tandemi diyorum milli takıma, ne dersiniz? Arbeloa'nın açıklamaları hızlıca okuyacağım. Brahim Diaz çok çalışkan bir oyuncu. Yeteneklerini açıklamaya gerek yok. Çünkü ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Gelecekte kesinlikle bize yardımcı olacak ve ben de onun bize yardımcı olmasını ve katkıda bulunmasını sağlayacağım demiş. David Alaba yarın müsait olmayacak. Tüh, yani müsait değilmiş. Vinicius Junior ilk buraya geldiğinde ve onun hakkında söylenen her şeyi hatırlıyorum. Şimdi başardıklarına bakın. Neyi başardı? Onlara karşı sabırlı olmalıyız. Dean Huijsen ve Mastantuono'ya karşı diyor. Büyük bir potansiyelleri var ve onları desteklemeliyiz. Destekleyin baba. Huijsen mı? Hem o hem de Mastantuono çok genç. Real Madrid'in genç takımında onların yaşlarında birçok oyuncu var. Her şey üzerinde çalışmaya yeterli zamanım olmadığı da doğru. Ne demek ya zamanım yok? Burada 50 gündür bulunuyorum ve daha oynayacağımız birçok maç var. Bunları büyümek, gelişmek ve daha istikrarlı olmak için kullanacağız. Açıkçası daha iyi oynayabilir, daha çok mücadele edebilir ve daha hırslı bir zihniyet sergileyebiliriz. Ama lig bitti. Liderin sadece 4 puan gerisindeyiz. 18 puan değil. 8'de kapanır, 18'de kapanır. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkını kullanmayı unutma. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini lütfen açmayı unutma. Maç öncesi ve sonrasında yayında olacağız. Maçı da diğer kanalımızda anlık olarak izleyeceğiz sizlerle birlikte. Ekstra olarak destek olmak isterseniz katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Vamos!